Aşk dediğim zaman onu anlatmam için aşık olmam lazım. Eğer aşk acısını çekmemişim, çilesini çekmemişim, içinde yoğrulmamışım, onu anlatmam mümkün değil. Aşk der dururum. Ama bak, diyelim ki gerçek aşıklar nasıl? Ben zahirden misal vereyim ki siz anlayasınız. Ben mürşidimle olan yaşadığım hadiselerden misal veririm ama onu anlayamayacak durumda arkadaşlarımız olabilir. Ama zahirden misal verdiğim zaman anlarlar. İşte anlatırım ben size. Derim ki Mecnun elini kesiyor, sofrada babası soruyor ki bu kan ne? Elini kesmiyor. Mecnun'un elinden kan akıyor. Ortada bıçak yok, kesici bir alet yok. Bu kan ne? Diyor ki baba Leyla elini kesti diyor. Leyla'nın kanı Mecnun'un elinden akıyorsa aşk bu işte. Ben bunu anlatıyorum, bunu anlatmaya çalışıyorum size. Aşk öyle bir şey yani. Aşk öyle olması lazım. Onun kilometrelerce öbür tarafta gönlü burkulacak, senin gözünden yaş olarak akacak. Zahirde bile böyle. Maneviyatta siz düşünün. Maneviyatta ben de anlatayım size. Bakın, eğer aşıksa karşındaki, mürşidi uyanınca saat 3'te teheccüd namazına kalkınca yemin ederim ki küt diye kalkar. Nasıl kalktığını, kimin kaldırdığını bile bilmez. Bazen de bizzati mürşidi dürter uyandırır. Sesiyle çağırır, o da duyar. Kilometrelerce öbür tarafta. Bu olmazsa zaten aşk olmaz. O zaman aşk çilesini çekmeyen insanın aşkı anlatmaması lazım. Tasavvufu içine girip yaşamayan insan da tasavvuftan bahsetmemesi lazım. Çünkü tasavvuf aşktır. Allah aşkıdır tarikat tasavvuf. Biz beşeri aşktan ona misal vermek için anlatıyoruz. Bak, ter içinde kalıyoruz. Bir de çok zor anlatmak. Yani o senin dertlerini tazeliyor. Senin sıkıntılarını tazeliyor. Bu çile her şeyi. Abdurrahim Efendi Hazretleri'nin bir hatırası var. Buyuruyor ki, mübarek bir zamanım oldu ki öyle aşk, öyle sevgiyle Paşa Hazretlerini özlüyorum ki kalkıyorum yürüyerek. Şimdi siz belki o coğrafyayı tanımadığınız için çok iyi bilmezsiniz ama Erzincan'la Bayburt sınırdır birbirine. Yani iki dağ, arada bir Şükkor dağlar var, bilmem ne dağlar var. Yanlış bilgi vermeyeyim. O dağlar arada iki şeyi ayırıyor. O Tercan'ın sırtlarında olan dağlar falan. Bir öbür tarafa geçince orada Bayburt toprakları. Mübarek kendi köyünden çıkıyor, o dağ yolundan, Tercan üzerinden, dağ yolundan nereye gidiyor? Bayburt'a gidiyor. Bayburt'un Loru köyüne gidiyor. Dedepaşa Hazretlerini görecek ve de işte o akşam kalıp ertesi günde, çünkü zaten bir gün yolculuk yapıyor. Sabahtan kalkınca akşama kadar yürüyerek nasıl gideceksin? Öyle bir yol. Gidiyorum diyor köye. Diyorlar bir yarım saat önce hareket etti mübarek. Bayburt'a gitti. Hayda. İşte Zeki Bey var. Emetullah Zeki. Allah rahmet etsin, öldüyse ki ölmüştür herhalde. O geldi aldı götürdü diyorlar. Kalkıyor. Ertesi gün arabaya biniyorum diyor. Köyün arabasına. Bayburt'a gidiyorum. Zeki Bey'in evini sor buluyorum. Kapıyı çalıyorum. Hanımı açıyor. Diyor ki az evvel hareket ettiler. Erzurum'a gittiler. Haydi oradan çıkıyorum. Erzurum'a gidiyorum. Erzurum'a gidiyorum, Erzincan'a. Böyle 3 ay beni dolandırdı. Nasıl ağlıyorum? Ya ne olur ki bir kere görsem yüzünü. Bir kere görsem de ondan sonra da öleceksem ölsem diyor. Yine bir gün gittim diyor Loru'da. Burada mı Paşa Hazretleri? Burada dediler. Oh dedim, nihayet yakaladım. Ama baktım ki köylüler girmişler, o sıra imece usulü çalışıyorlar biliyorsunuz. Yani köye su getirecekler, kanal kazıyorlar. Ya olmaz şimdi huzuruna, bütün köylü burada çalışıyor, ben nasıl gideyim diyor. O da giriyor şeye, alıyor kazma yerine, kanal kazıyor.
İş bitiyor, akşam gidiyor, diyorlar ki Dede Paşa Hazretleri'ni biraz önce geldi, jipiyle arabayla götürdüler diyorlar. Allah'ım yarabbim diyor. Neyse, 3 ay sonra işte o kendi meşhur odası var. Ben biliyorum tabii, gittim orada kaldım da. Ama siz bilmeyebilirsiniz orada. O odanın girişinde böyle avlu dediğimiz bizim ayakkabıların falan çıkartıldığı, işte belli malzemelerin konulduğu yer var. İçeri kalabalık diyor, ben oraya oturdum. Ama öyle hasret çekmişim ki yanıyorum. Yani birden görürsem öleceğimden korkuyorum. Bunlar erkek efendiler, ikisi de, dikkat edin. Yani nasıl zahirde, nasıl bir misal vereyim ki ben buna? Haydi biraz önce zahirde bir kızına bir oğlanın aşkından bahsettim ama buna ne misal vereyim ben? Bunu nasıl misallendireyim? Onun için tasavvuf içinde olmadan, yaşamadan anlaşılacak bir şey değil diyor. Oh! Oturdum diyor, o zaman da yani bir uzun hava var, ben de çok hoşuma gitmişti. Zaman zaman okuyorum ama öyle ters bir manada olduğunu da hiç düşünmedim diyor. Silemedi gözyaşını aşkın ile ağlayalı, vay be ehvaline zalim sana bel bağlayalı, zalim var diyor orada geçiyor ama. Sesi çok güzeldi Abdurrahim Efendi Hazretleri'nin. Evet, işte onu söylemiş. Paşa Hazretleri biraz da sitem etmiş mübareğe yani sohbet esnasında. Daha yüzünü görmedim diyor. Böyle içeri girdim diyor, yüzünü görünce İlhami abi vardı. Allah rahmet etsin, Paşa Hazretleri'nin yeğeni, o bana böyle hadiseyi canlı seyrettiği için anlattı. Ben bu kısmını efendimden dinledim defalarca ama o oradaymış, görmüş ya. Diyor ki Efendim Hazretleri böyle geldi. Paşa Hazretleri'nin yüzüne baktım ki diyor, küt diye yığıldı oraya. Bayıldı. Paşa Hazretleri demiş, bunda da zafiyet var, herhalde bir hastalık var, bir götürün, bir baktırın mübarek. Böyle ama diyor, o söyleyiş şeklinden biz onun anlardık yani. Oradaki insanlara karşı onu söylediğini. Yani nasıl anlatsın ki şimdi bu bana aşık da. Ya hele o zamanlar aşkı herkes rafa kaldırmış. Öyle bir durumda yani. Aşk nerede? Millet düşmüş kendi derdine. Açlık var, susuzluk var.